Merhaba arkadaşlar, ben Nazife Arpacı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle halhal yapımını öğreneceğiz. Makrame halhal. Biraz yapımı uzun sürebilir. O da boncukları dizmenizle alakalı. Onun da tekniğini öğreteceğim size ve kolaylıkla yapacaksınız. Şimdi malzemeleri tanıyarak halhalın yapımına başlayalım. 11.0 Toho kum boncuk kullanıyorum. Bunların delikleri biraz daha büyük olduğu için ipten geçmesi daha kolay oluyor. Bu istediğiniz kadar renkte çalışabilirsiniz. Ben bir bölümünü iki renk, bir bölümünde üç renk çalıştım. Peki Toho dışında olur mu? Evet, daha geniş delikli 10-0 boncuklar da olabilir. Şimdi biliyorsunuz bunların numaraları var. 10-0 kum boncuk da kullanabilirsiniz. Şimdi diğer malzemelere geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sizinle beraber yapacağımız halhalda kullanacağım boncuklar iki renk 11.0 Toho. Gördüğünüz gibi bunlar. Ve iki tane pardon halka, şu halkalardan kapalı halka olmasına dikkat edelim ki ipler çıkmasın. Sonra yine iki tane papağanımızı ve uzatma zincirimizi kullanacağımız iki ayrı halka. Bunları da hazırlıyoruz. Ve 4 milim arkadaşlar rondela. İstediğiniz renkte seçebilirsiniz. 4 milim rondela. Bunun dışında dediğim gibi bir papağan ve uzatma zinciri gerekiyor. En önemlisi burada mumlu ipimiz. Mumlu ipimizin ince olmasına dikkat etmeliyiz. 1 milim olmalı. Mumlu ipimiz mutlaka 1 milimlik mumlu iplerden olmalı. Ve onun dışında arkadaşlar bir de bal mumumuzu hazır bulundurmalıyız. Bu da bal mumumuz. Evet, şimdi yapım aşamasına geçelim. 20 santimlik bir halhal için 120 santim 4 adet ip kesiyoruz. Yani şurada 20 santimlik bir halhal için arkadaşlar önemli. 120 santimlik 4 tane ip kesiyoruz. Şimdi elimizde 4 tane 120 santim ipimiz var. Ve bunların her birini ikiye katlıyoruz. Her birini ikiye katlıyoruz. Bunları teker teker şu halkalarımıza geçireceğiz. Nasıl geçiriyorduk? Daha önceki derslerimizden biliyoruz bunları. Şuradan takıyorum ve içinden geçiyorum. Şöyle buradan geçiyorum. Şimdi birini içeriden geçtiysen hepsini içeriden dışarı doğru bakın. Bu şekilde geçin. Şu. Tekrar bunların ortalanmış olmasına dikkat edin. Her birinin ortalanmış olmasına dikkat edin. Evet, bunları geçirdikten sonra çeviriyoruz ve düğüm bölümünde örmeye başlıyoruz burasına. Düğüm bölümünden. Yani yüzü bize bakacak düğümlerin. Bunu böyle yerleştiriyorum. İşimize başlamadan evvel arkadaşlar iplerimizin hepsinin ucunu ince bir hale getireceğiz. Nasıl yapıyoruz? Bu çok önemli. Makasımızı açıyoruz ve
şöyle tutup, daha önce bunu göstermiştim ben size. Böyle yavaş yavaş üzerindeki tüyleri alarak inceltiyorum. Ve bunu arkadaşlar e, bal mumuna bu şekilde sürtüyorum. Şimdi bütün uçları aynı şekilde yapıyorum. İplerimizin uçlarını bu şekilde sivrilttik ve bal mumuyla mumladım arkadaşlar. Ve şimdi örme işine geçeceğim. Şimdi buraya geldiğimde önce sabitliyorum bunu. Benim altında yine bildiğiniz gibi keçeli tablom var. Evet, şu şekilde bunu sabitliyorum. Ve ipimizi ikiye ayırıyorum. Yani şöyle 4 ayırıyorum. Şu. Bundan en baştakini sağ elime alıyorum. Şöyle. Ve örme işine başlıyorum. Buradan geç koydum. Her bir ipi ikişer kez düğüm atıyoruz. Şimdi bunu yapıyorum. Şöyle. Burası önemli. Sadece 4 ipi öreceğiz arkadaşlar. Diğerleri kalacak. Şu şekilde. Bunu ördüm, bırakıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Ve bunu örüyorum. Sabit bu. Sağ elim sabit. Bunu da böyle bırakıyorum. Şimdi diğer ipi alıyorum buraya. Evet, bu şimdi bu şekilde örülmüş oldu. Şimdi arkadaşlar, burası da önemli. Bunları şöyle yerleştiriyorum. Bu sefer diğer baştaki ipi alıyorum. Şunu. Ve tümünü birden örüyorum. Şöyle getirdim. Buraya yerleştireceğim. Bakın bunu böyle dümdüz öreceğim. Şimdi düzgün olması için şöyle iğneleyelim. Evet. Aynı şekilde buraya bunu sabit tutacağız ve diğer 7 tane ipi bunun üzerine saracağız. Evet arkadaşlar, böylece 7 ipimizi de diğer 8. ipin üzerine örmüş olduk. Şimdi boncuk bölümüne geçiyoruz. Her bir ipe ara boncuğumuzu yerleştireceğiz. Yani şunları. Siz tam tersini de yapmak isteyebilirsiniz. Hangi renkleri seçecekseniz ona göre ayarlayın. Ve şimdi ara boncukları geçirelim. Her bir ipimize bunu da geçiriyoruz.
Evet, her bir ipimize birer tane boncuk geçirdik. Şimdi nereden öreceğimiz önemli burada. Yine sağ taraftaki ipimizi alıyoruz sabit bir şekilde. Sol elimizle tutuyoruz. Şu şekilde. Ve her bir ipi yine buradaki ipin elimizdeki sol elimizdeki ipin üzerine doluyoruz. Böylece bu ara boncuklarımızı yerleştirdik ve ördük. Şimdi arkadaşlar burada şu bölüme geçiyoruz. Ve bu geldiğimiz ipe, şu sabit olarak geldiğimiz ipe ilk başta bir rondela geçiriyoruz. Şu. Evet. Ve şimdi kaçar adet geçirmeniz gerektiğini burada size anlatacağım. Şimdi ilk başta ilk ipimize burada bu gelen ipe bakın arkadaşlar böyle geldiğim zaman ona ilk rondele geçiriyorum ve rondelanın ilk ipine 3 tane takıyorum. Rondelanın arkasındaki ipe hemen 3 tane geçiriyorum. Sonra 5 tane geçiriyorum. Şimdi 6, 8, 10 geçiriyoruz. Burada arkadaşlar 11, ve sonuncusu da 14 geçiriyorum. Bunları dizdikten sonra arkadaşlar örme işine geçeceğiz. Örerken her seferinde rondelalı olan ipimiz sabit olacak. Şu şekilde sabiti yapacağız ve devam edeceğiz. Şimdi sabiti tutuyoruz ve ipleri bunun üzerine örüyoruz.
Evet, bunu ördükten sonra yine aradaki, yani şu sarı boncuklarımızı diziyoruz. Her bir ipimize bunu dizmemiz gerekiyor. Şimdi bunu da dizdikten sonra yine rondelalı taraftan arkadaşlar ipimizi alıyoruz, sabit tutuyoruz ve örme işine başlıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da ördükten sonra ikinci bölüme geçiyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Burayı bitirdik. Şimdi buraya geçeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi rondela her seferinde zikzakın başında olacak. O nedenle geldiğimiz bu ipe bir tane rondela takıyoruz. Ve yine buradaki boncukları dizip örme işine geçiyoruz. Şimdi ben dizeyim, tekrar örelim. Şimdi dizdikten sonra arkadaşlar örme işimize devam edelim. Yine rondelalı ipimiz sabit olacak ve şu şekilde tutacağız bunu. Buradan örmeye devam edeceğiz. Evet, şimdi ara boncuklarımızı diziyorum, örüyorum ve arkadaşlar sistem böyle devam ediyor. Sonra bitirme bölümünü burada göstereceğim size. Hepsini örmeyeceğiz yani. Ve dikkat etmeniz gereken tek şey var burada. Bakın, bir başlarken şu şekilde dilim yukarı doğru bakarken diğer dilimimiz aşağı doğru bakacak. Şöyle birleştirdiğimizde, yani sanki şöyle düşünün. Bu böyle, şu da bu şekilde durmuş olması gerekiyor. Şimdi ben bunun ara boncuklarını da geçireyim, dizeyim ve bitirme işlemini nasıl yapacağız onu görelim. Şimdi arkadaşlar burada yine rondelanın yanındaki ilk ip sabit oluyor. Şu. Burada da biliyorsunuz aynı şekildeydi. Buna dikkat edelim. Sistem bu şekilde devam ediyor. Siz de ayak bileğinizin kalınlığı kadar bunu yapabilirsiniz ve sonrasında da kapamayı, bitirme işlemine geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar nasıl bitirme işlemini yapacağız? Ona bir bakalım. Şimdi başlarken 4 taneyi ayırmıştık. Yine buradan da 4 taneyi ayırıyoruz. Şu şekilde duruyor. Ve buradan şu ilk ipimizi alıyoruz. Bunu
örüyoruz. Burada 4 taneyi örmüyoruz. Bıraktık. Tekrar başa dönüyorum. Bırakıyoruz. Tekrar başa dönüyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu alıyorum elime. Hepsini çıkartıyorum. Ve halkımıza, şuradaki takmış olduğumuz halkamızı buraya takacağız. Şu. Şimdi arkadaşlar halkamızı iplere bağlayacağız. Yalnız burada bir ipi bağlayıp diğer ipi atlayarak gideceğiz. Bu da önemli. Şimdi burada tersten örgümüzü tutuyoruz ve şöyle içeriden dışarı doğru şöyle getirdik. Bunu şu şekilde çeviriyoruz. Bakın şöyle çevirdik ve bu sefer şöyle buradan buraya geliyoruz. Şu. Şimdi bir tane ipimizi atlıyoruz. Diğerine geçiyorum. İlk etapta içeriden, bakın arkadan öne doğru geliyorum. Çekiyorum şöyle. Şu. Ve tekrar bu sefer buradan girip şöyle geliyorum. Şu. Şimdi bir tanesini atlıyorum. Bunu. Geldim diğer ipime. Şuradayım. Önce arkadan öne doğru geliyorum. Buradan içinden alıyorum. Geçiriyorum şu. Bu sefer buradan giriyorum. Bunu da böyle içinden alıyorum. Şimdi bunu atlıyoruz. Şunu atlıyoruz. Geldik buna. Şimdi arkadan öne doğru ve şöyle içinden geçiyorum. Şu. Şimdi önden giriyorum. Buradan çıkıyorum. Şu. Evet. Zaten böylece 4 ipimizi bağlamış olduk. Şimdi bunları teker teker aralarından, örgülerin aralarından geçirerek sabitleyeceğim. İlk başta şunu alıyorum. Bakın burayı örmedik zaten. Şuradan giriyorum. Şöyle geçtim. Bir tane de böyle geçeyim. Şu. Şimdi diğer iplerimi de böyle aralardan birer kez geçeceğim. Bunu mesela buradayım. Şuradan giriyorum. Tekrar böyle giriyorum. Ve şu şekilde. Şimdi diğer ipime onu da şöyle girebilirim. Evet.
her bir ipi bir şekilde bir ilmekten geçmiş olmam gerekiyor. Bakın bunu aldım. Onun önündekinden giriyorum mesela şöyle. Şu. Daha da ilerleyebilirim. Düzgün durması için ve sağlam olması için, öyle diyeyim. Şu. Bunları kesip direkt yakıyorlar ama o zaman da çıkabiliyor arkadaşlar. En sağlamı bu. Buradan da böyle. Gene bunun da önünden geçebilirim. Şöyle. Şimdi bunda kaldı. Yani çok uzun değil. Belki size en külfetli bölümü gelebilir. Ve şimdi son ipimdeyim. Bunlar önemli bölümleri. Tekrar şuradan giriyorum. Evet. Şimdi bunları keseceğiz ve yakacağız. Şu şekilde yakıyoruz. Evet arkadaşlar, böyle oluyor. Böylece işimizi tamamlamış oluyoruz. Şimdi burada halkamızı da takayım. Buna takayım. Tabii artık aynısı bu bunun. Şöyle yapalım. Evet. Mutlaka bir uzatma zinciri takmamız gerekiyor. Evet, böylece bitirmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar, bir halhalımız daha bitmiş oldu. Sizlere birkaç tane halhal modeli çalışmış olduk makrame ile. Evet, böylece tamamladık dersimizi. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, Nazo Tasarım'da kalın. Hoşça kalın arkadaşlarım.